Şöyle bir hayal edin. Tam 30 yıl süren, 40'tan fazla ülkeyi kapsayan bir yolculuk ve bunu 14. yüzyılda bugünkü imkanların hiçbiri yokken yapıyorsunuz. İşte bu, tarihin gördüğü en büyük gezginlerden İbn Battuta'nın hikayesi. Biz de bugün onun bu destansı yolculuğundaki belki de en akıl almaz, en şaşırtıcı durağına gidiyoruz. Harikalar Adalarına. Peki, koskoca bir alim, yani bir bilim insanı, tropik bir cennet adasında bir anda kendini hükümdar olarak bulursa ne olur? Evet, yanlış duymadınız. Hindistan'dan ayrıldıktan sonra yalı şaşan İbn Battuta'nın başına tam olarak bu geldi. Gelin şimdi hep birlikte siyasi entrikaların, acayip geleneklerin ve hatta ölümcül tehlikelerin iç içe geçtiği bu maceranın derinliklerine inelim. Hikayemiz İbn Battuta'nın Hindistan'dan bir gemiyle yola çıkmasıyla başlıyor. Ama yolculuk planlandığı gibi gitmiyor. 10 gün denizde kaldıktan sonra gemi rotasından sapıyor ve kendilerini hiç beklenmedik bir yerde buluyorlar. Maldivler'de. O zamanlar adalıların dediği isimle Zibetül Mehel'de. İbn Battuta karaya ayak bastığında gördüklerine inanamıyor. Düşünün, neredeyse 2000 tane adadan oluşan bir cennet. İnsanları o kadar barışçıl, o kadar dindar ki çatışmayı, kavgayı bilmiyorlar. Ellerindeki tek silahları duaları. Şimdi bir an için kendinizi onun yerine koyun. Aylarca, yıllarca entrikalarla dolu saraylarda yaşamışsınız ve sonra birdenbire kendinizi böyle bir yerde buluyorsunuz. Aradaki fark inanılmaz değil mi? Ama her cennetin içinde bir gölge saklıdır derler. Bu adaların da karanlık bir geçmişi vardı. Adalılar İbn Battuta'ya fısıltıyla eski bir efsaneyi anlatıyorlar. Eskiden her ay denizden gelen bir ifrit, yani bir cin, kurban olarak genç bir kızı talep edermiş. Ta ki Kuzey Afrikalı bir alim gelip Kur'an okuyarak bu korkunç laneti sona erdirene kadar. İşte bu noktada İbn Battuta'nın hayatı tamamen değişiyor. Onun İslam hukuku üzerine ne kadar bilgili olduğunu gören adanın veziri bu fırsatı kaçırmak istemiyor. İbn Battuta'ya adeta baskı yapıyor, gitmesine izin vermiyor ve ondan adaların başyargıcı yani kadı olmasını istiyor. Ve macera tam da burada başlıyor. Çünkü İbn Battuta bu görevi kabul ediyor, hatta kraliyet ailesinden biriyle evleniyor. Ama çok geçmeden dev bir kültür çatışmasının ortasında kalıyor. Düşünün, bir yanda onun getirmek istediği katı kurallar, diğer yandaysa adaların rahat, özgür yaşam tarzı. Kadınların giyim kuşamından, anlaşmazlıkları çözme yöntemlerine kadar her şey birbirinden o kadar farklı ki. Bu işin pek de kolay olmayacağı en başından belli. Uygulamaya çalıştığı sert cezalar adalılar için tam bir şok oluyor. Kendi kitabında anlattığı bir olay var ki durumu özetliyor aslında. Bir gün bir hırsızın elinin kesilmesine hükmediyor ve o anda mahkeme salonunda bulunanların çoğu korkudan oracıkta bayılıveriyor. İşte bu olay bile tek başına aradaki kültürel uçurumun ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii bu kadar gerilimden sonra yaklaşık 1,5 yılın sonunda işler İbn Battuta için zorlaşıyor. Hem siyasi entrikalar hem de halkın ondan pek de hoşnut olmaması onu bu cennet gibi adalardan ayrılmaya itiyor. Ama İbn Battuta pes eder mi? Asla. Onun için yolculuk daha yeni başlıyor. Gözünü yeni bir hedefe dikiyor. Hemen yakındaki Sri Lanka ve oradaki çok kutsal bir arayış. Peki Sri Lanka'da ya da o zamanki adıyla Serendip'te ne arıyor? Çok eski bir efsanenin peşinde. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne ilk indiğinde ayak izini bıraktığına inanılan kutsal bir dağın peşinde. Burada ilginç bir detay var. İngilizce'deki serendipity kelimesi, yani o güzel tesadüfleri anlatan kelime, işte bu adanın eski adı olan Serendip'ten geliyor. Ne kadar manidar değil mi? Tıpkı İbn Battuta'nın hayatı gibi tesadüflerle dolu bir yolculuk. Adaya ayak bastığında karşısına ilk çıkan kişi bölgenin en korkulan ismi, korsan filosuyla ün salmış Tamil kralı Ayiri Chakravarti. Herkesin ondan köşe bucak kaçtığı bu kralın karşısında İbn Battuta'nın şansı ne olabilir ki? Ama işte yine bir sürpriz. Kral bu gezgin alimden o kadar etkileniyor ki ona saygı duyuyor ve kutsal dağı bulabilmesi için ne gerekiyorsa yapmayı, hatta ona koruma ve yiyecek vermeyi teklif ediyor. Kraldan da onayı alınca İbn Battuta için hayatının belki de en zorlu ve en anlamlı tırmanışı başlıyor. Ama bu tırmanış öyle bildiğimiz dağ yürüyüşlerine benzemiyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi. Her adımda bacaklarına yapışan kan emici sülüklerle dolu, balta girmemiş ormanlardan geçiyorlar. Sonra da neredeyse dimdik olan kayalıklara, dağa sabitlenmiş paslı demir zincirlere tutuna tutuna tırmanıyorlar.
Ve onca zorluktan sonra nihayet zirveye ulaşıyor. Orada geniş bir alandaki simsiyah bir kayanın üzerinde hedefini görüyor. Kayanın içine gömülmüş gibi duran tam 11 karış uzunluğunda devasa bir ayak izi. Babamız Adem'in mübarek ayak izi. Burası sadece Müslümanlar için değil, Budistler için de kutsal bir yer. Adeta bir inanç ve barış anıtı gibi duruyor zirvede. Bu manevi görevi tamamladıktan sonra İbn Battuta, kralın kendisine hediye ettiği değerli inciler ve yakutlarla dolu bir halde Sri Lanka'dan ayrılıyor. Her şey yolunda gibi görünüyor, değil mi? Ama denizlerin onun için hazırladığı sürprizler daha bitmemişti. O an geminin güvertesinde duran İbn Battuta artık sadece bir gezgin değil. Artık o, kralın hediyeleri sayesinde paha biçilmez bir servete sahip, zengin bir adam. Yolculuğunun geri kalanı güvende görünüyor. Ama tam anakaraya yaklaşırken o huzurlu hava bir anda dağılıyor, ufukta tam 12 tane korsan gemisi beliriyor ve rotalarını doğrudan onların gemisine çeviriyorlar. Saldırı çok hızlı ve çok acımasız oluyor. Korsanlar her şeyi ama her şeyi alıyorlar. Kralın verdiği o değerli incileri, yakutları, İbn Battuta'nın kendi ağzından söylediği gibi üzerimdeki şalvardan başka bir şey bırakmadılar. Düşünebiliyor musunuz? Her şeyini, tüm servetini, yılların birikimini bir anda kaybediyor ve onu yarı çıplak bir halde sahile atıp gidiyorlar. Şimdi, böyle bir felaket yaşasanız ne yapardınız? Herhalde çoğu insan pes eder, yolculuğu bitirirdi. Ama İbn Battuta çoğu insan gibi değildi. Onun için bu korkunç olay, o devasa hayat hikayesinin sadece bir bölümüydü. Daha anlatacak çok şey vardı. Aslında İbn Battuta'nın bu adalarda yaşadıkları, keşfetme arzusunun ne demek olduğunu özetliyor. Hayatın zirvesini de görüyorsun, en dibini de. Bir gün bir adada kadılık yapıp krallar gibi yaşarken, ertesi gün bir sahilde üzerindeki tek bir giysiden başka hiçbirinin kalmıyor. Peki bir an dürüstçe düşünün. Yabancı bir diyarda her şeyinizi kaybetmiş bir halde o sahilde olsaydınız, pes edip evinize dönmeye mi çalışırdınız, yoksa ne olursa olsun keşfetmeye devam mı ederdiniz? İbn Battuta'nın cevabı çok netti, yola devam. Çünkü o çok iyi biliyordu ki asıl büyük hazine varılan yerler değil, yolculuğun ta kendisiydi.